Merhabalar, Ayşe Deniz'in Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir örgü model çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere yapımı bir o kadar kolay yazlık örgülerinize yakışacak güzel bir modelle geldim. Şöyle modelin anlatımı için elimde bu şekilde kartopu ipim var arkadaşlar. Renk kodunu merak eden olursa ağır bir renk, şöyle güzel gri bir rengimiz. Renk kodumuz ise bu şekilde. Şiş numaralarım 3,5 numara şiş kullanacağım. Sizler ipinizin kalınlığına, inceliğine göre ipinizin önerdiği şişleri seçebilirsiniz. Hemen buyurun, dilerseniz Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin anlatımına geçelim. Evet, şöyle modelimi ilmekler toplayarak başlıyorum. Şöyle az bir ilmek atacağım model gösterecek olduğum için. Sizler yapacağınız örgünün enine göre ilmekler toplayarak modelinizi rahatlıkla kurabilirsiniz. Hemen şöyle ilmeklerimi atıyorum. İlmek sayılarımız bu modeli kurmak için 2 ve 2'nin katları ilmek sayılarından oluşuyor. Yani çift sayılardan oluşan bir model. Tabii ki sizler kenar bandını da eklemeniz gerekiyor. Yeleklerde, hırkalarda kenar bandını da ekleyin arkadaşlar. Lastik isterseniz lastik uygulayabilirsiniz. Şal yapacaksanız lastik yapmanıza gerek yok. İster lastikli ister lastiksiz bu modeli yapabilirsiniz. Şöyle hemen ilmek sayılarımı 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ve 14 bir tane daha atarak 14 ilmek üzerinden sizlere modelimi anlatacağım. Dediğim üzere sizler örgünüzün enine göre 2 ve 2'nin katlarında ilmek sayılarınızı ayarlayın. Hemen şöyle diğer şişimi çıkartıp başlıyorum. Modelimiz ön yüzde kuruluyor. Şöyle ilk sıram olduğu için kenar ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Bu sıramı ters örerek ön yüze geçeceğim arkadaşlar. Şöyle bir sıra ters örgümüzü örelim. Lastik uyguladıktan sonra yine bir sıra bu şekilde ters örgü örerek modelinizi ön yüzde kurabilirsiniz. İsterseniz direkt ters düz örgü üzerine de kurabilirsiniz. Hemen bu sıramı ters örgü olarak tamamladım. Birinci sıra ön yüzden başlıyoruz modelimizi kurmaya. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Şişimden çıkardım. Örmüş olduğum ilmeğimi tekrar diğer şişime alıp tekrar bir kez daha düz ördüm. Yine burada 2 ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Tekrar örmüş olduğum ilmeği bir kez daha düz ördüm. 2 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Diğer şişime takıp tekrar bir kez daha örüyorum. Bu sıramızda ilmeklerimizi kesmiş olduk arkadaşlar. Birer ilmek kesmiş olduk. Tekrar bir kez daha örüyorum. Şöyle bir görüntümüz oluşuyor. Tekrar 2 ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Şişime aldım. Bir kez daha ördüm. 2 ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Örmüş olduğum ilmeği diğer şişime alıp bir kez daha ördüm. Kenar ilmeğimi de düz bir şekilde örerek birinci sıramızda bu işlemi yapmış bulunuyoruz. İkinci sıramız arka yüze geldiğimizde burada eksiltmiş olduğumuz ilmeklerimizi tekrar yerine koyarak başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane ilmek ters ördüm. Burada artırma yapmadım.
Şöyle bir doladım, bir ilmek ters. Şöyle hemen bir doladım, bir ilmek ters. 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 Şimdi burada bir tane ilmeğimizi ters bir şekilde ördük. Kenar ilmeğinden sonra artırma yapmadık. Şimdi burada bir artırma yapıyorum. Kenar ilmeğimi de ters bir şekilde örüyorum. Şimdi burada artırma yapmazsak ilmek sayımız azalır arkadaşlar. Şöyle sayalım: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Yani 14 ilmeği ile başladık. 14 ilmeği ile bitirdik. Kenar ilmeğinden önce artırmamızı yaptık. Burada kenar ilmeğinden sonra bir ters örmüştük. Yani artırmamızı yaptık. Şimdi modelimizin ön yüzü 3. sırasında bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Artırmış olduğumuz ajur kısmındaki ilmeklerimizi de düz bir şekilde örüyoruz. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Fakat ikinci örnekte ufak bir püf noktası var. Hemen onu da sizlere göstereceğim arkadaşlar. 4 sıradan oluşuyor. 8 sırada kendini tamamlıyor diyebiliriz. Evet, şöyle 3. sıramızı düz ördük. Şimdi 4. sıra arka yüzde ise kenar ilmeğimi örmeden aldım ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters bir şekilde örerek modelimizi aslında bir kez kurmuş oluyoruz. Şimdi yapmamız gereken ise hemen ikinci örneği de gösterip püf noktasını söyleyeceğim arkadaşlar. O şekilde devam ederseniz örgünüzde herhangi bir kayma olmayacaktır. Şimdi burada bir kez modelimizi bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi ikinci örneğimize geçelim ve 1. sırasından başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Yine ilk sırada yapmış olduğumuz gibi. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Şişime aldım. Bir kez daha örüyorum. Tekrar 2 ilmeğimi düz, diğer şişime aldım. Bir kez daha. 2 ilmeğimi düz, örmüş olduğum ilmeği bir kez daha örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Diğer ilmeğimi bir kez daha ördüm. 2 ilmeğimi ördüm. Diğer ilmeğimi bir kez daha ördüm. 2 ilmeğimi ördüm. Diğer ilmeğimi bir kez daha ördüm. Ve kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi buradaki püf noktasına gelelim. Arka sıradaki, şimdi bir alt sıradaki modelimizde kenar ilmeğinden sonra şöyle artırma yapmamıştık. Bunda bir artırıyoruz, ters örüyoruz. Yani bunda başta artırmıyoruz. İkinci örneğimizde başta artırma yapıyoruz. Yine 3. örneğimizde bunun tekrarını yapıyoruz. Sadece yapmamız gereken bu kısmı arkadaşlar. Şimdi tekrar dola, ör. Dola, ör. Artır, ters ör. Artır, ters ör. Şu şekilde de bir artırma yapabilirsiniz. Ters ör. Şimdi burada kenar ilmeğimden sonra bir artırma yaptığım için burada artırma yapmadan diğer hemen kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi tekrar ilmeğimizi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Yani aynı ilmek sayısı. Sadece burada artırdığımızda
Burada artırmıyoruz. Burada artırmadığımızda bitişte artırıyoruz. İnşallah ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Şöyle anlatabilmişimdir inşallah. Şöyle kenar ilmeğimi ördüm. Burada bütün ilmeklerimizi artık ne yapıyoruz? Düz bir şekilde örüyoruz. Tekrar arka yüzde ise bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Yani modelin her seferinde alttaki gibi yaparsak modelimizde kayma, yani modelimizde değil de örgümüzde kayma olur arkadaşlar. Şimdi modelimiz bu şekilde oldu. Hemen şöyle göstereyim. Yani modelimi aslında 8 sırada bir kez anlatmış oldum. Şimdi tekrar burada 2 ilmeği bir örüyoruz. Örmüş olduğumuz ilmeği tekrar örüyoruz. Tekrar arka sıraya geldiğimiz zaman şurada karışıklık olmasın. Bakın. Burada artırma yapmadığım bölüm bu şekilde. Artırma yaptığım bölüm ise bu şekilde. Yani şu kenardan anlayabilirsiniz. Artırma unutursanız kenar kısmına ters yüzden bakın arkadaşlar. Şimdi burada bu 3. örneğimizde bir alt kısımda bu kenar arka yüzde artırma yapmadan bir tane ters ilmek ördük, artırma yaptık, sonunda artırma yaptık. Yani bir alt sıradakini takip ederek ilerleyeceğiz. Yani modelimizin tamamı bu şekilde. Hemen şöyle ben büyük parça üzerinde yapmış olduğum modelimi sizlere göstereyim. Şöyle hemen büyük parça üzerinde yaptığım örneğim. Hem yapımı kolay hem de yazlık örgü arıyorsanız gerçekten hoş, ideal bir model diye düşünüyorum. Kolay, çok da hızlı ilerliyor arkadaşlar bu model. Şöyle hemen arka yüzden bahsetmek istediğimi şöyle göstereyim. Arka yüzde burada artırma yaptığımız bölümleri şöyle şu kenardan bilebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ilk artırma yaptığımız yerlerde hafif şöyle bir delik oluşuyor. Bu şekilde ayarlayın. Yani herhangi bir kayma olmaz ama tek yönlü ikinci örnekte de aynısını yaparsanız biraz modelinizi kaydırabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, modelimiz bu arkadaşlar. Gerçekten hoş bir model diye düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Alt kısmı da dediğim üzere inci lastik arkadaşlar. İnci lastik dediğim bir modelim. Yine bir önceki videolarımda bu lastik örgümüzü de bulabilirsiniz. Yapılışını farklı, güzel bir lastik örgümüz. İsterseniz lastiksiz hemen modelinizi de başlayabilirsiniz. Etol şallarda lastiksiz direkt modelinizi başlayabilirsiniz. Kenarına bir tığlama geçtiğiniz zaman hoş bir model olacaktır. Evet arkadaşlar, bu videomda sizlere dilim döndüğünce bu modelin yapımını anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler de benimle birlikte yapmışsınızdır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.